YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şak 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 şak. Uzun bir aradan sonra sizlerleyim. Yaklaşık 1,5 yıllık minicik bir aranın sonrasında yeniden buradayım. Şu an arkamda çok güzel bir manzara var. Güneşi tam arkama aldım. Yüzüm net çıkıyor mu ondan emin değilim ama bence arkadaki manzara yeter. İstanbul'da en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Bir önceki videomda Avustralya'dan neden kesin dönüş yaptığımı anlatmıştım. Bu videomda da 1,5 yıl sonra neler değişti, neler oldu ve ben neden yeniden Avustralya'ya gidiyorum ondan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet, 1,5 yılda hayatımda çok şey değişti. En sonki YouTube videomdan sonra. Şöyle, zaten neden YouTube çekmeyeceğimi bir önceki videomda da anlatmıştım. Çünkü bir hukuk bürosunda avukat olarak çalışıyordum. Tahmin edersiniz ki avukatlık çok da böyle YouTube'a video çekilecek, vloglanacak, işte bir şeyler yapılacak bir meslek değil. Bana göre hatta sıkıcı da bir meslek. İşte dilekçe yazmak olsun, adliyelerde koşuşturmak olsun. Seviyor muyum? Seviyorum ama çok benlik değil bence. O yüzden de çok böyle vloglanacak bir hayat tarzı olmadığı için de vloglamadım. Zaten bu YouTube kanalını açmamın sebeplerinden biri de, hatta en büyük sebebi Avustralya ile ilgili içerikler üretmekti. Türkiye'ye gelince böyle bir içeriğim kalmadığı için video çekmemiştim. Ama şimdi yeniden Avustralya'ya gideceğim için dedim ki YouTube'a neden geri dönmeyeyim ki zaten çok seviyordum YouTube'u. Kamera karşısında konuşmayı da çok seviyorum. O yüzden şimdilik buradayım. Nereden başlasam düşünüyorum. Şöyle, Avustralya'ya neden kesin dönüş yaptım videomu izlediyseniz eğer bazı sıkıntılarım olduğunu söylemiştim Avustralya ile ilgili. Peki bazı sıkıntıların vardı, neden yeniden Avustralya'ya gidiyorsun derseniz bir önceki gittiğim gibi bir backpacker hayatı yaşamak istemiyorum. Böyle gerçekten bir kendi evim olsun, kendi mutfağı olsun, bana özel olsun şeyler istiyorum. O yüzden zaten Avustralya'ya gittiğimde de amacım bir ev kiralayıp, yani kendime ait bir ev kiralamak ve hani yerleşik bir düzene geçmiş olmak, Avustralya'da da olsa. Evet, 1,5 yıl önceki videomdan bu zamana neler değişti dersek evlendim. Daha önce zaten bahsetmiştim videomda. Alter Cadde'de barista eğitimi aldım. Head barista da Yunus'tu diye. Ona buradan selam da göndermiştim hatta. Evet, evlendik. Zaten Avustralya'ya geldiğimde de ilişkimiz devam ediyordu. Ben Türkiye'ye döndükten sonra da Türkiye'ye dönmüşken evlendik tabii ki. Hatta böyle birkaç tane düğün videomuz falan, düğün fotoğraflarımızdan paylaşırım. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. O yüzden artık karşınızda evli bir kadın olarak bulunmaktayım. Zaten YouTube hesabımın da ismini değiştirdim, yani soy ismim değiştiği için onu da değiştirdim. O yüzden 1,5 yıl içerisinde evlendim. İşimden istifa ettim. Avustralya vizesine hak kazandım yeniden Work and Holiday'e ve şu an gidiyorum. Eşinle birlikte mi gidiyorsunuz diye soracak olursanız önce ben gidiyorum çünkü bana bir Work and Holiday vizesi çıktı yeniden, onu da anlatacağım az sonra. Bu Work and Holiday vizesi de maalesef eşi karşılamadığı için, bu vize de benim kucağıma sürpriz olarak konulduğu için önce ben gidiyorum. 1,5-2 ay sonra o da benim yanıma gelecek inşallah. Böyle. Bu arada havaya uygun giyinmediğimi fark etmişsinizdir. Havanın bu kadar sıcak olduğunu tahmin etmemiştim ve şu an yanıyorum. Nereden başlasam? Şuradan başlayayım. Neden tekrar Avustralya'ya gitmeye kararı aldık? Bu aslında herkesin cevabının bildiği bir soru. 1,5 yıl önceki döndüğüm Türkiye ile şu an içinde bulunduğumuz Türkiye'nin aynı olmadığını düşünüyorum. O yüzden yaşam şartları daha da zorlaştığı için, hani bunu çok çeşitlendirebiliriz ama zaten hepimiz bunları bildiğimiz için detaya inmeyeceğim. Bu nedenle yurt dışında yaşama fikri yeniden canlandı bizde.
Tabii ki araştırmalarımız sonucunda işte yeniden bir Kanada'ya baktık, işte Amerika'ya baktık falan. Her zaman benim gönlümde yatan yer Avustralya olduğu için Avustralya için çalışmalara başlamıştık. Evet, gelelim esas konuya. Bu sefer Avustralya'ya nasıl gidiyorum? Hangi vize türüyle gidiyorum? Hemen onu açıklayayım. Biliyorsunuz ben daha önce Work and Holiday vizesiyle gitmiştim zaten Avustralya'ya ve 4 ay sonra dönmüştüm. Dönmemin sebeplerini zaten anlatmıştım bir önceki videomda. Şöyle bir şey oldu. Bir gün beni Dışişleri Bakanlığı'ndan aradılar. Siz daha önce Work and Holiday vizesiyle gitmişsiniz. Bir erken dönüş yapmışsınız. Bu eğer Covid nedeniyle ise yeniden başvurursanız başvurunuz değerlendirilecek dediler. Ben de tabii ki dedim. Daha sonra çok yani şaşırdım böyle bir Dışişleri Bakanlığı'nın hani böyle herkes aramasına, yani herkesi mi arıyorlar, işte önceden dönenleri mi arıyorlar anlayamadım. Ama hani böyle bir şey söylediler. Ben de böyle bir hak bana tanınmışken neden başvurmayayım dedim. Daha sonra acentemle birlikte başvurduk. Acentem bu arada Atlas Edu. Yavuz Bey ile çalışıyorum. Ondan sonra Yavuz Bey sağ olsun benim için başvuru yaptı. O da şöyle oldu. Hani zaten ta ilk videomda da bahsetmiştim. Hani ne gerekiyor Work and Holiday vizesi için. İşte dil sınavı gerekiyor, bir para göstermeniz gerekiyor vesaire. Belirli şartlar var. Onları yeniden hani sınava yeniden girmem gerekiyor mu? İşte para ne kadar göstermem gerekiyor falan filan. Böyle şeylerde emin değildik. Ondan sonra ufak bir araştırma sonucunda zaten kazanılmış hakkımı bana geri verdikleri için dil puanı almama gerek kalmadı. Bir vize başvuru ücreti ödememe gerek kalmadı. Yaptığım tek şey bankamda yeterli bir Avustralya dolarının olduğunu gösterecek bir banka dekontu değil de işte banka yazısıydı. Pasaportumu gönderdim. Bir de vesikalık fotoğrafımı gönderdim. Bu kadar. Olması gereken para da minimum 7.000 Avustralya dolarıydı. İşte zamanında bu 28.000 TL'ye denk geliyordu. Şu an işte Avustralya doları 11. Öyle hesap edin siz. Ondan sonra ben o belgeleri aldım. Daha sonra acentama gönderdim, başvuru yaptık. 2-3 gün sonra parmak izi randevusuna gittim ve parmak izi randevusundan bir hafta sonra da vizem çıktı. Bu yeni mezun mühendis vizelerinde de geçerliymiş. Eğer hani gittiyseniz ve Covid nedeniyle döndüyseniz işte onun belli tarihleri var. O tarihlerde eğer ülkenize döndüyseniz yeniden başvuru hakkınız oluyor. Böyle bir şans elde edince de yeniden bana Work and Holiday vizesi çıkınca da dedi ki şu anlık yüksek lisansa gerek yok. Çünkü amacımız Avustralya'ya gitmekti. O yüzden ben Avustralya'ya gittikten sonra öğrenci vizesine geçiş yapacağız. Öyle gelecek sevgili eşim. İşte böyle. Başka ne anlatabilirim? Peki ben orada ne yapmayı düşünüyorum ve hangi şehre gideceğim? Sydney'e gideceğim yine. Çünkü Melbourne falan çok bana göre değil. Yani hava durumu çok değişkenmiş Melbourne'un duyduğuma göre. Brisbane'da iş imkanı Sydney'e göre daha az diye düşünüyorum. O yüzden tabii ki göz bebeğimiz, ilk göz ağrımız olan Sydney'e gideceğim önce. Yeniden Yunus'tan baristalık eğitimleri almaya başladım. Zaten bunun da videolarını size çekeceğim. İşte hangi makineler var, işte kafede neler yapıyoruz vesaire, onu da vloglamak istiyorum. Çünkü bu baristalık bazı kişilerin ilgisini çekmiş. Bana bununla ilgili çok mesaj da atan oldu. İşte nasıl barista olabiliriz, nerede çalışabiliriz, Alter Cadde işte barista eğitimi veriyor mu falan filan diye. Alter Cadde'nin tabii barista eğitimi gibi bir şey yok. Ben daha ilk zamanlar yani Avustralya ilk gideceğim zamanlar hani kapı kafe dolaşıp sormuştum. Onlar da beni kabul etmişti. Şu anda benim eşim olduğu için doğal olarak hani bana özellikle olarak veriyor. Ama eğer böyle bir şey düşünüyorsanız neden olmasın? Konuşuruz yani. Yaparlar diye düşünüyorum. Neden olmasın? O şekilde, o yüzden öyle de videolarım gelecek. Şimdilik sanıyorum bu kadar. Hayatımda ne değişiklikler olduğundan bahsettim. Bir evlilik yaptım. İşimden istifa ettim. Avukatlık benim için vazgeçilmez bir şey mi? Değil. Değil yani. O yüzden zaten neden yurt dışına gitmek istediğimizi de beni izleyen herkes anlamıştır. Eminim ki herkes anlamıştır. O yüzden şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımın devamı gelecek. Takipte kalın. Hoşça kalın. YouTube kanalıma hoş geldiniz.
Uzun... YouTube videoma hoş geldiniz. YouTube kanalı. Uzun bir aradan sonra sizlerleyim.